Merhaba. Bugün incelemesini yapacağım kitap İmam Gazali'nin El-Munkiz Mined Dalal eseri. Çoğu kimse İmam Gazali'yi İhya-i Ulumuddin'le tanır ve çok derinlemesine bilmez. Bu eseri hem kendisini, hayat hikayesini hem de hakikati arayışını anlatıyor. Elimdeki kitap da Kitebe Yayın Evi'nden çıkmış, Hakikat Arayışı diye çevrilmiş. Ben birçok farklı kaynaktan bu kitapla ilgili araştırmalar yaptım. Sesli kitap dinledim. Kitabı ayrıntılı anlatan videolar izledim. Bu kitabı da okudum ama anlatırken sadece bu kitaba bağlı kalmayacağım. Kitabın isminden başlayalım önce. El-Münkiz Minet Dalal. Münkiz kurtarıcı, kurtuluş demek. Dalal ise sapkınlık demek. Kitabın ismi sapkınlıktan kurtuluş diye çevrilebilir. Dalalet ile delaleti de karıştırmayın. Delalet işaret etmek demek. Bu kitabı İmam Gazali'nin hayatını okurken ona Hüccetül İslam olduğunu, yani İslam'ın delili dendiğini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bunu şu sebepten diyorum, ileride de değineceğim. Sıradan bir isim değil İmam Gazali. Hayatı, kişiliği ve sonunda hakikati araması başlı başına gıpta edilmesi gereken bir isim. Zaten hakikate talip kaç insan var şu dünyada? Herkes bir oyalama bulmuş kendine. Onunla oyalanıyor. Hayatını tüketiyor. Farkında veya farkında olmadan. İmam Gazali 1058 yılında İran'ın Tuz şehrinde dünyaya geldi. Ebu Hamid Muhammed bin Ahmet el Gazali et-Tusi diye bilinir. Nispeti, yani bulunduğu yerden dolayı Gazali denmiştir. Ünvanı ise az önce de dediğim gibi Hüccetül İslam'dır. Tasavvufa eğilimli olan babası bir yandan Tuz'daki iplikçi dükkanında el emeği ürünü satarak geçimini sağlarken bir yandan da ilim çevreleriyle bağ kurarak bilgisini artırıyor ve imkanı ölçüsünde oğulları Muhammed ve Ahmet'in iyi bir öğrenim görmelerini hazırlıyordu. Onlara dilediği gibi okutmayı ömrünün yetmeyeceğini anlayınca bir Sufi dostuna emanet ederek ondan çocuklarının eğitimiyle ilgilenmesini rica etmişti. Gerek erken yaşta vefat eden babasının gerekse yeni hamisinin tasavvufa eğilimli yapısının daha çocukluk döneminde bu iki kardeşin manevi hayatını etkilediğini ve ileride teşekkül edecek olan tasavvufi kimlikleri üzerinde etkili olduğunu düşünmek mümkündür. İlk öğrenimini bu baba dostunun yanında aldıktan sonra Tuz'daki bir medreseye yerleştirilen Gazali ileri düzeydeki öğrenimine 1073'te, yani 15-16 yaşlarında fıkıh dersleri alarak başlar ve daha sonra Cürcan'a giderek burada fıkıh ve hadis derslerine devam eder. 20'li yaşlarda Nişabur'daki Nizamiye Medresesi'ne kaydolan Gazali, medresenin en büyük üstadı durumundaki İmamül Harameyn el-Cüveydi'nin ders halkasına katılır. İmamül Harameyn iki harem bölgesinin, yani Mekke ve Medine'nin imamı demek. Hocasının büyüklüğünü siz düşünün. Hocasından fıkıh mezhepleri arasındaki tartışma usulleri ve cedel ilmini okur. Mantık ve felsefeyle tanışır. Bu sırada dönemin önde gelen sufilerinden Ebu Ali el-Fermandi ile de tanışır ve onun ilminden de faydalanır. Zaten bu tanışıklık ona ileride bambaşka kapılar açacaktır. Rivayete göre Gazali 5 yıl süren Cüzcan'daki öğreniminden sonra bir kafile içinde Tus'a dönerken soyguncular tarafından yolları kesilir ve her şeyleri alınır. Gazali eşkıyaların reisinden hiç olmazsa ders notlarını geri vermesini ister. Cürcan'a sırf bu notlardaki bilgileri edinmek için gittiğini söyler. Eşkıya reisi bilgileri hafızasına yerleştirmek yerine kağıtlarda bırakmasından dolayı onunla alay eder. Ama notlarını da geri verir. Bu olayı Allah'ın bir ikazı sayan Gazali 3 yıl içinde notların tamamını ezberler. Kaynakların İslam'ın ve Müslümanların hücceti, din önderlerinin imamı, konuşma ve ifade kabiliyeti, mantık, zeka ve tabiat itibariyle benzeri görülmemiş bir kişi diye tanıttı. Gazali'nin bu dönemdeki öğrenimi sırasında kısa zamanda bütün arkadaşlarını geride bıraktığını, ayrıca öğretim faaliyetlerinde hocasına yardım ettiğini ve sonuç eser telif edecek düzeye ulaştığını belirtir. Nitekim Gazali derin bir denizdir diyen hocası, Gazali'nin yazdığı El-Münhul adlı fıkıh kitabını incelediğinde çok beğenmiş ve beni sağken mezara gömdün, ölümümü bekleyemez miydin diyerek tabiri caizse boynuzun kulağa geçtiğini dile getirmiştir. Hocasının ölümünün ardından Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün medresesine giden Gazali burada kaldığı 6 yıl boyunca çalışmalarını rahat bir şekilde sürdürmüş, seçkin alimlerle yaptığı ilmi müzakere ve tartışmalarla ufkunu genişletmiştir. Erken bir yaşta Bağdat Nizamiye Medresesi müderrisliğine tayin edilen Gazali bir yandan 300'e yakın öğrenciye ders verip telif çalışmalarına devam etmiş, bir yandan da başta felsefe olmak üzere kelam, batinilik ve tasavvuf alanlarında inceleme ve araştırmalarını sürdürmüştür. Gazali'nin bu dört alana dair yoğun çalışmalarında ulaştığı sonuç
Onda büyük bir manevi bunalıma yol açmış ve kendi durumunu, yaptığı müderrislik görevini sorgulamaya başlamıştı. Öyle ki bunalım hali ders anlatamamasına, iştahsızlık, hazımsızlık ve halsizlik gibi fizyolojik bir takım rahatsızlıklara da sebebiyet vermişti. Şöhreti ve saygınlığı neredeyse emirlerin ve hilafet merkezinin ününü bile geride bırakan bir büyük müderris, içinde bulunduğu şartların manevi hayatı için büyük bir tehlike olduğunu görüyordu. Ahlaki bakımdan kendini sorguluyor, dünya alakalarına boğulduğunu, ilmi faaliyetlerinde bile Allah'ın rızasını gözetemediğini, makam ve şöhret arzusuyla hareket ettiğini fark ediyordu. Bunu Gazali'ye fark ettiren Gazali'nin ilme yaklaşımı oldu. O her şeye bir şüpheyle yaklaşıyordu. Şüphe ona kendisini sorgulattı. Kendinden bile şüphe duydu. Bu da kendini sorgulamasını ve ona taklitten öteye gidemediğini fark ettirdi. Taklit şişesi kırılmıştı artık ve o şişe artık onarılamazdı. Defalarca Bağdat'tan arınmaya niyetlendiyse de ününü ve mevkini kaybetmeye razı olmayan nefsiyle 6 ay mücadele etmek zorunda kaldı. Bir düşünün, herkesin gıpta ile baktığı, büyük saygı gösteren bir kişisiniz. Ama bu sizin gönlünüzü tatmin etmiyor. Hakikati arıyor gönlünüz ama bulmuş değil. Döneminin en büyük makamı sayılan yerdesiniz. Ama aradığınızı orada bulamamışsınız. Konforlu hayatınıza devam mı ederdiniz yoksa bütün makam, şanı, şöhreti elinizin tersiyle iter miydiniz? Nihayet ailesine yetecek miktarda paradan sonra fazla olan bütün malını fakirlere dağıtan Gazali 1095'te medresedeki mevkisini kardeşi Ahmet el Gazali'ye bırakarak 38 yaşındayken Şam'a gitmek üzere Bağdat'ı terk etti. 2 yıla yakın kaldığı Şam'da Emeviye Camii'ne çekilerek nefsini terbiye etmek, ahlakını güzelleştirmek ve kalbini arındırmak amacıyla riyazet ve mücadele ile meşgul oldu. Daha sonra Kudüs'e giden Gazali orada bir süre inziva hayatı yaşadıktan sonra hac görevini yerine getirmek ve Resulullah'ı ziyaret etmek düşüncesiyle Mekke ve Medine'ye gitti. İhya-i Ulumuddin, Kimya-i Saadet, Eyyuhel Veled gibi tasavvufi içerikli eserlerini 11 yıl süren bu inziva döneminde yazdı. İmam Gazali ailesinin talebi ve çocukların ısrarlı daveti üzerine 1106 yılında Nişabur'a döndü. Selçuklu hükümdarı Sencir'in veziri ve Nizami Mülk'ün oğlu Fahrül Mülk'ün davetiyle buradaki Nizamiye Medresesi'nde tekrar öğretim görevine başladı. 3 yıldan fazla devam eden bu görevi sırasında inziva günlerine duyduğu özlem ve yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle 1190'da müderrislik görevini bırakarak Tus'a döndü. Burada evinin yanına fukaha için bir medrese, sufiler için de bir mescit yaptırarak ömrünün geri kalan kısmını ders okutmak ve eser yazmakla geçirdi. 1111 tarihinde vefat etti. İmam Gazali'nin hayatı böyleydi. El-Munkız Minet Dalal eserinde hakikati bulma yolculuğunu anlatıyor. İmam Gazali'nin en büyük özelliği hangi konuyla ilgilenirse ilgilensin o konunun uzman olmadan bilmediği bir bilgi kalmayana kadar araştırıyordu. Bu araştırmalar neticesinde hakikatin şu 4 gruptan birinde olduğunu hükmetmiştir. Bunlar kelamcılar, filozoflar, batiniler ve mutasavvıflar. Bu 4 grubu da en derin ayrıntısına kadar incelemiş ve kendi deyimiyle Allah'ın kalbine attığı bir nur sayesinde içinde bulunduğu arayıştan kurtulmuştur. Aslında İmam Gazali'nin daha evvel ulaşamadığını fark edip aradığı hakikat hiç kuşkusuz bilgiye eşlik eden amel ve ahlaklanma sonucu varacağı inandığı ve insanı kamil olarak tezahür edecek olan kendi hakikati değil. Zira kendi hakikatini gerçekleştirmeden ilahi hakikate ulaşamayacağını biliyordu. Kendini bilmeden Rabbini bilemezsin. Bu 4 grubu da araştırdıktan sonra mutasavvıfların söz değil de hal ehli olduklarını görünce bu yola girmekten başka çaresinin kalmadığını anladı. İmam Gazali'nin aradığı şey iman ve ilimden sonra amel ve ahlaki yetkinleşme ile Allah'a yönelerek kemale ermekti. Kendini bilmekten Allah'ı tanımaya uzanan bu yolculukta hakikate sufilerin yoluyla ulaştı. Onların hallerini edindi. Yaşadıkları deneyimleri tecrübe etti. Uzun bir inziva hayatından sonra sufilerin hayat tarzlarının en güzel hayat tarzı, yollarının en güzel yol, ahlaklarının en güzel ahlak olduğunu kavradığını, zahir ve batınların nübüvvet kandilinin nuruyla aydınlandığını ve böylece peygamberliğin hakikat ve özelliklerini bu kandil sebebiyle onlara aşikar olduğunu vurguladı. Dolayısıyla onun bu serüvenin benzer türde bir kriz yaşayan ve arayış içinde olanlara rehberlik edeceği kuşkusuzdur. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. İmam Gazali hakikati tasavvufta buldu. Ama
Az önce anlattığım gibi bütün ilimleri bilerek tasavvufa yöneldi. Bir binayı düşünün. Onun temellerini kelam ile, felsefe ile attı. Ama tasavvufla da nihayete erdirdi. Zaten ilim olmadan direkt tasavvufa yöneleyim, hakikat oradaymış zaten derseniz taklitten öteye gidemezsiniz. İmam Gazali'yi bilmek, onun hayatından dersler çıkarmak gerekir. İmam Gazali'yi sadece bu kitapla tanıyamayız. Bütün eserlerini okumak, onlardan dersler çıkarmamız gerekir. Onu bir kitapla tanıyamayız ama bu kitapla onu tanımaya başlayabiliriz. İncelememi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarda incelemede eksik gördüğünüz ya da güzel bulduğunuz kısımları da yazmayı unutmayın. Peki siz İmam Gazali'yi ne kadar tanıyorsunuz? Bu video size ne kattı? Yorumlarda belirtin. Her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Beni ilk kez izliyorsanız abone olmayı unutma. Hoşçakalın.